Başla. Ne başlıyorum? Ben mi başlıyorum? Niye ben başlıyorum? Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum şu anda. Sen başla. Ne var ne yok? Nasıl geçiyor? Türkiye'ye geldik. Özlemiş misin evini? Evimi özlemişim ama... Tekneye çıkmayı daha çok özledim. Evet. Denize dönmeyi Çok istiyorum. sıcak bir an Topu topu önce. geleli kaç gün oldu? Bugün daha ne? Çarşamba geldik. Çarşamba değil, salı bugün. Biz çarşamba geldik. Yok, perşembe geldik. Bugün salı, daha bir hafta olmadı. Bana yetti. Neşe Kara bana 4 yetti. gündür kurtlanmış durumda. Marmaris çok sıcak, çok nemli. Evde klima karşısında oturmaktan bezdim. Bir de tabii ev işi yapmaktan bezdim. Tatilden dönmenin en kötü kısmı evde bütün işlerin seni bekliyor olması. Tekne batık durumdaydı. Tekneyi de bugün temizledik daha. Bir koşturmayla geçiyor. Bu da doğal. Yani yaklaşık 9 hafta denizde kaldıktan sonra. 2024 yazını nasıl geçirdik? Neler yaptık? Neler bizi şaşırttı? Toplamda ne kadar mil yol kat ettik? Kaç ada dolaştık? Bunun bir muhasebesini yapmak istedik. Yap bakalım. Bu işi beceremiyoruz biz. Her şey doğaçlama olduğunda çok daha rahat. Zaten böyle... doğaçlama şu anda. Ne yazılı metnimiz mi var? Hayır, bir şeyimiz mi var? Tabii bir yazılı metnimiz yok ama dolaşırken kamerayı unutuyoruz ya da hani çekim yaptığımızın farkına varmıyoruz ki böyle kamera karşısına geçince ikimiz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Elimiz ayağımız dolaşıyor. Çok pardon. Şaşırdım falan. Ben senin şaşkınlığını seyrediyorum sadece. Kamera karşısındaki modlarını seyrediyorum. 19 Haziran'la 28 Ağustos arası, yani yaklaşık 9 hafta yapıyor gibi. 70 gün. Bunun bize maliyeti ne oldu? Toplamda 3400 euro gibi bir para gözüküyor harcadığımız. Bunun içinde yurt dışına çıkış ve giriş işlemleri için yaklaşık 420 euro harcamışız. Bizim teknemiz 12 metrenin altında olduğu için Yunanistan'da sadece 33 euro tepai veriyoruz. Dolayısıyla 3 aylık tepai verdik. 99 euroluk tepai verdik. Yani bu 420 euronun 99 eurosu tepaiye gitmiş. Türkiye giriş çıkış işlemleri neredeyse 200 euro. Yunanistan giriş çıkış işlemleri bunun 100 eurosu tepai olmakla birlikte 230 euro civarı. Onun haricinde en büyük kalemimizi akşam yemeğine vermişiz. Aslında burada eksik olan bir şey var. Yarım depo mazot harcadık mesela. Yol boyunca, seyahat boyunca yarım depo civarında, yani 75 litre mazot harcadık. Yani onu güncel fiyat üzerinden çarparak izleyenler de hesaplayabilir. Yani geçen sene kışlarken aldığımız mazot olduğu için onu hesaplamak şu anda pek kolay değil ama 75 litre mazot harcadık diye düşünülebilir. En büyük kalemimiz akşam yemekleri. Yaklaşık 1315 euro gibi bir maliyet akşam yemeklerine gitmiş. 31 kez akşam yemeği yemişiz dışarıda. Evet, yani neredeyse yarı yarıya. Evet. 70 günün 30 gününü dışarıda yemişiz. Ama son 10 tanesi birazcık zaruriyetten oldu. Çünkü tüpümüz bitti. Tüpümüz bitmek üzereyken tüp bitmesin diye sürekli dışarıda yemek yemeye başladık. Sadece sabah kahvaltılarını teknede yapıp. Evet. Sabah kahvaltılarını genelde teknemizde yapmaya özen gösterdik. Ama buna rağmen gene de sabah kahvaltı maliyetimiz 110 euro olmuş. Bunun içinde de işte börek, çörek vesaire tarzı şeyler var. Genelde ekmek tüketmiyoruz. Ekmeğimizi teknede yapmayı tercih ediyoruz. Ekmeğimizi teknede yapmayı tercih ediyoruz derken enteresan şeyler yapıyorsun. Evet. Tahinli. Buraları kesersin. En çok para verdiğimiz şeylerden biri de krep, kahve. Kahveye çok para verdik. Krebe de verdik ama asıl olarak kahve, yani her gün dışarıda mutlaka belki 2 fincan kahve içip. Yok, o kadar değil. 25 Eylül 2024 bugün. Şu anda teknemizin bağlı olduğu yat marinadayız. Sezonu büyük ölçüde bitirdik sayılır. Haziran 17-18'de ayrıldık yat marinadan. 70 gün süreyle Yunan adalarında gezdik. Yat marinadan çıktık. İlk gün buradaki çıkış işlemlerini yapabilmek için ilk geceyi Saman İskelesi'nin önüne demir atarak orada geçirdik. Burak kaptan halatları neta etmeye çalışıyor. Marinadan ayrılmaya İnşallah güzel bir sezon olur. Keyifli zaman geçiririz. Biz de güzel şeyler yaşayıp güzel paylaşımlarda bulunuruz. Mikrofonlarımızı unutmayız. İnşallah. Bugün 17 Haziran. Yat marinadan çıktık.
Marmaris'in sahilindeki Saman İskelesi denilen yerde demirimizi attık. Geceyi burada geçireceğiz. Yarın sabah erkenden gümrük çıkışımızı yaptıktan sonra Simi'ye doğru yola çıkacağız. Ertesi gün Marmaris'ten çıkış işlemlerimizi yapmamız gerekiyordu. Erkenden gümrük limanının önüne bağlandık. Gümrük işlemlerimizi yaptık. Oradan çıkıp Simi'ye gittik. Marmaris Limanı, liman suyumuzu bırakıyoruz ve Yunan adalarına doğru seyahatimize başlıyoruz. Badem, heyecanlı mısın güzel kızım? Heyecan var mı heyecan? Gemimizin hem kaptanı hem miçosu, her şeyi Burak Kaptan. Şak 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 şak. O minyonlar koy. Burak Kaptan. Şak 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 şak. Simi'deki Pedi koyuna bağlandık. Ana merkezin bir altındaki koy. İlk gece yine geçirip ertesi gün gittik değil mi şeyleri? Ertesi gün evet. 19 Haziran 2024 Simi Adası'nın Pedi koyundayız. Geçen sene de Haziran başı gelmiştik bu koya. O zaman denize giremediğimiz için ben çok üzülmüştüm. Çünkü hava çok soğuktu. Deniz çok soğuktu. Bakalım bu sene deneyeceğiz denize girmeye. Birkaç gün buradayız. Girişimizi yapacağız bugün. Bademi karaya çıkaracağız. Biz de biraz bacaklarımızı açıp yürüyeceğiz. Dün yaklaşık 8 saatlik bir seyir yaptık. Rüzgar bir vardı bir yoktu. Akşamüstü saat 6 gibi demirimizi attık. Girişimizi dün yapamadık. Aşırı kalabalık bayram sebebiyle. Kostas 20 tane tekne var hayatta sizi alamam dedi. Bugün merkeze yürüyeceğiz ve girişimizi yapacağız. Çok kalabalıktı. Biz genelde Simi'de Kostas diye bir acenta kullanıyoruz. Ama adamcağız o kadar yoğundu ki bu sene kendisini görmedik bile. Birkaç eleman almış. O elemanlar bize yardımcı olmaya çalıştı. Ve gümrük işlemleri aslında daha önceki seneye göre daha uzun sürdü. Birkaç saat bekledik, geldik, gittik tekrar. Sistemlerde işte problem, elektrik kesintisi oldu, evet. Bir şeyler oldu. Bir de bayram olduğu için inanılmaz. Trafoya kedi kaçtı. Bayram yüzünden gümrük personelinin beyni yanmıştı. Bayram dolayısıyla bütün Türkler oraya akın ettiği için hem tekneyle hem kapı vizesiyle ciddi bir yoğunluk olduğu için her zaman olabilir mi bilmiyoruz ama bizim teknemizi görmediler bile. Biz evet. Gidip Pedi koyuna demir attık, demirde kaldık. Oradan otobüse bindik, otobüsle Simi'nin merkezine gittik, işlemlerimizi yaptık. Ama sonra çıkarken de aynı şeyi yaptık ve hiç kimse gümrüğe bağlanmamızı, tekneyi görmeyi istemedi. Yani biz girerken Kostas'la girdik, bir acenta ile girdik. Evet bir yoğunluk vardı. Çıkış işlemlerimizi kendimiz yaptık. Sadece 5 euro karşılığı bütün işlemlerimizi gene teknemizi Pedi'de Alarga'da bıraktık. Bir otobüsle gidip işlemlerimizi yapıp geri dönüp teknemizi alıp çıkışımızı yaptık. Bu arada giriş işlemlerini yaptığımızda Pedi'den Simi'ye giderken otobüse kişi başı 2 euro verdik. Evet. Çıkış işlemleri için gittiğimizde aynı otobüse kişi başı 2,5 euro verdik. Yani 2 ayda Yunanistan'da da %25'lik bir enflasyondan bahsedebiliriz. Geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin fiyatlarını yemeklerde de karşılaştırdığımızda bu pahalılığı gördük. Yani pahalılık derken tabii ki fiyatlarda bir yükselme var, artış var. %10'la 15 arası diyelim. %25 çok fazla. İşte ne bileyim geçen sene 6,5-7 euroya yediğimiz Grek salata bu sene 7,5-8,5 bandındaydı. Dolayısıyla bağlanma ücretleri de nasıl bir McDonald's endeksi var dünyada bizim için de Yunan adalarında Grek salata endeksi var. Endeksi. Geçen seneye göre fiyatlarda artış var. Bağlanma ücretleriyle ilgili de artış olduğunu... Bir tık. Yani bağlanmada da belki bir tık diyebiliriz. Bir yere gitmeden önce araştırırken başkalarının tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Birçok video seyrediyoruz. Mesela Astipalya'da geçen sene 5 euro iken bu sene 10 euroya çıkmış zannediyorum. Yani geçen sene seyrettiğimiz videolarda fiyat daha... Bağlanma parasından bahsediyorum. Evet, bağlanma parasından bahsediyorum. Daha azdı. Ama bu bence sezona göre de değişiyor. Yani mesela Ağustos ayı Yunan adalarının en yoğun olduğu aylar. O aylarda bir ihtimal fiyatlar biraz daha ekleniyor olabilir diye düşünüyorum. Astipalya'da geçen sene elektrik ve su almak mecburiyeti yokmuş galiba. Bu sene onu mecbur tutmuşlar artık. Evet. Fiyatın içinde sen kullan veya kullanma. Dolayısıyla zaten o parayı ödemişken sen de elektriği ve suyu da kullanıyorsun. Ama geçen sene işte elektrik su almadığın zaman daha hesaplı olabiliyormuş. Evet.
Simi'ye gittik ilk adım. Simi'de Pedi'de birkaç gün kaldık. Pedi'de kaldığımızda ufak bir kaçak ihtimali doğdu. Öyle olunca Pedi'nin içinde güzel bir de marina var. O marinaya bağlandık. Herhalde bu sene ödediğimiz en yüksek fiyat. En yüksek fiyatta 30 euro verdik. 30 euro verdik bir gece için. Elektrik, ama sonuçta su dahil değildi. Elektrik su dahil değildi. Elektrik su ne kadardı ben hiç hatırlamıyorum bile. Dün akşamüstü saatlerinde güneş batmadan hemen evvel önce hava kapadı. Sonra arkasından ufak ufak esmeye başladı. Şimşekler çakmaya başladı. Geçen sene Bozukkale'de yaşadığımız kaçak tecrübesinden sonra bir gece daha aynı şekilde yaşamak istemediğimiz için hemen toparlandık ve Pedi'nin içindeki marinaya bağlandık ve kendimizi güvene aldık. Son derece korunaklı bir marina. Tonoz'a bağlanıyorsunuz. Karadan size bağlanmanıza yardımcı olan bir palamacı arkadaş var. Duş ve tuvalet de var ayrıca. Burası da marinanın yönetim binası. Son derece küçük, kendi çapında güvenliği olan, girişi çıkışı kontrollü, sessiz, sakin, ters bir durum olduğu takdirde oldukça güvenli sayılabilecek bir marinacık. Su ve elektrik ücrete tabi. Biz su ve elektrik ihtiyacımız olmadığı için almadık. Bağlanma ücretiyle ilgili olarak 25 metreden daha küçük olan tekneler için metresi 2.2 euro üzerinden bir fiyat çıkarıyorlar günlük. Videoda paylaştık. Videoyu seyrederseniz aslında videonun linkini buraya koyarız. Orada bir gece kaldıktan sonra Panormitis'e geçtik. Panormitis Manastırı'na geldik. Buranın girişinde güzel bir yel değirmeni var. Burası Hristiyan arkadaşlar için son derece kıymetli, önemli bir yer. Buraya her gün koskocaman feribotlar geliyor gidiyor. Geçen sene geldiğimizde içinde gezmiştik. İçeride bayağı yelkenli tekne var. İçeriye girer girmez deniz düzgünleşti. Az önce bahsettiğim gemilerden birisi. Sanki manastır geminin gelişini karşılıyormuş gibi çan çalmaya başladı. Gördüğünüz gibi bir sürü insan iniyor. Doğru manastıra gidiyorlar. Manastır yolcusu kalmasın. Simi'nin güney batı tarafına doğru bakan çok güzel bir koy Panormitis. Orada bir manastır var. O manastıra düzenli olarak gemiler gidiyor geliyor ve manastırın misafirhanesi olduğu için orada konaklama imkanı da var. Tabii Hristiyanlar ağırlıklı olarak gidip konaklıyorlar. Panormitis son derece korunaklı bir koy. Su kaynağı var. İçme suyu var. En önemlisi bence. Alınabilir. Hayrat. Evet. Tam kilisenin giriş kapısında kapıya yüzünüzü döndüğünüzde soldaki sütunun altında kocaman bir çeşme var ve içme suyu. Hatta hangi aplikasyonda gösteriyor içme suyu kaynaklarını? No Foreign Land. Neşe bu aplikasyonu kullanıyor. Oradan içme suyu kaynaklarını görebiliyorsunuz ve gerçekten bu çok faydalı bir bilgi. Evet. Aynı şeyi mesela Leros'ta da Lakki Limanı'nda da kullandık. Avrupa Birliği'nin oraya koymuş olduğu bir su makinesi var. O su makinesinden bedava ve içme suyu alabiliyorsunuz. Ya aslında daha da önemlisi ne yazık ki Yunanistan'daki marketlerde satılan içme suları o kadar lezzetsiz ve hem lezzetsiz kireçli. Hem de çok kireçli. O yüzden de bu içme suyu kaynaklarından doldurduğumuz sular hem içimi daha lezzetli hem de kireç olmadığı için sağlıklı. Geçen seneden tecrübeyle suyumuzu çok daha dikkatli kullandık. Türkiye'den getirdiğimiz içme sularını çaya, kahveye kullanmamaya çalıştık. O yüzden de bu içme suyu kaynaklarından doldurduğumuz suları çay ve kahvede kullandığımız için bir de kaynatmış olduk onları. Ne olur ne olmaz. Daha uzun süre yetti bize Türkiye'den içme sularımız. İçme suları. Yaklaşık 300 litrenin üstünde Türkiye'den içme suyu taşıdık. Bunun herhalde bir 200 litresini falan harcadık. Yunan adalarında suyla ilgili çok sıkıntı çektiğimiz için bu sene bayağı hazırlandık. Bu içme sularımız. Sonra çay ve kahve için de şöyle bir alet edindik. Brita. Bir sürü arkadaşımız tavsiye etti bunu. Bunun için de filtreden geçirdiğimiz depo sularına çaya ve kahveye kullanıyoruz. Günde ortalama 5 litre içme suyu harcayıp 2 kişi. Badem de var gerçi. Ona da. Evet. Gerçi bademe diğer içme sularından koyduk daha çok. Burada ayrımcılık yapıp çocuğumuza ona Avrupa suyu verdik. Evet. Panormitis'ten çıkıp Kos'a geçtik. Kos Kardamena. Kardamena'yı bu sene İlk defa keşfettik. Kosa... Çok sevdik. Limanda yer bulabiliyorsanız şahane. Yer bulamıyorsanız... Sığ bir deniz. Geniş bir alan sığ olduğu için böyle 4-5 metreye demirinizi atıyorsunuz. Rahat rahat zincir istediğiniz kadar döşeyin, geniş alan.
Gerçi oradaki adamlardan biri kızdı. O 5 metre, 35 metre zincir mi döşenir falan diye. Ne yapıyorsunuz siz bilmem ne falan diye bize şey yaptı. Biz biraz fazla sağlamcıyız galiba. Adam 25'ten fazla döşenmez diye cartlı çurtlu bir sürü laf etti bize. Neyse. Geçen sene Kos'a gittiğimizde Cardamena'da kalmamıştık. Cardamena'yı bilmiyordum. Evet, Cardamena'yı bu sene keşfettik. Orada gerçekten 8-10 tekne alabilecek, misafir tekne, yelkenli tekne alabilecek bir alan var. Ve ne yazık ki o 9 teknenin 5 tanesi falan sabit duruyor. Kıpırdamıyorlar yerlerinden. Dolayısıyla tekne sirkülasyonu çok az. Boş yer bulma ihtimali çok zor. O 4 tekne de çünkü haftada bir belki çıkıyor. O kadar Ya bir de hele yer ki bulunmuyor. biraz sert hava geliyorsa Boş zor yer yani. bulan oraya Boş yer. yapışıyor, çıkmıyor. Evet, bulmak çok zor. Bir liman parası ödemediğiniz için gelen kalıyor. Bir de Cardamena gerçekten keyifli bir yer. Karada çok fazla yeme içme alternatifiniz var. Dolaşma alternatifiniz var. Market ve hani bütün ihtiyaçlarınızı sağlayabileceğiniz alternatifler var. Kos'un International Havaalanı'na çok yakın. Çok yakın, artı otobüs var. Kos'un ana merkezine. Ve havaalanına da. O yüzden de hani teknenizi eğer limanda yer bulabiliyorsanız limana girip rahatlıkla Kos'u keşfedebilirsiniz. Motosiklet kiralayabilirsiniz ya da otobüsle bizim yaptığımız gibi bu sene. Cardamena'nın limanında elektrik kullanmak istiyorsanız Kos'un merkezinden kart almanız gerekiyor. Biraz saçma bir uygulama. Su için de aynı şey geçerli. Fakat Mendireğin üzerinde Mendireğe giden yolda da çeşmeler var. Eğer böyle 5 litrelik pet şişeyle falan su taşımak gibi bir şeyiniz olabiliyorsa oradan da rahat rahat temiz tatlı su bulunabilir. Genelde su ihtiyacımızı çok fazla limanlara yanaşmayı tercih etmediğimiz için, ki bu sene ne yazık ki öyle olamadı. Çok sert hava olduğu için sürekli limana yanaşmak zorunda kaldık. Ama mesela geçen sene daha fazla Alarga'da kaldığımız için pet şişelerle Burak sağ olsun bir şekilde karadan su temin edip bizi hiç susuz bırakmadı. Günde ortalama 30 litre su harcıyoruz kullanma suyu olarak. O da işte 6 tane 5 litrelik pet şişeye tekabül ediyor. Ben her gün zaten bademi minimum 3 defa karaya götürüp getirdiğim için o 6 şişeyle bir günde harcadığımız suyu yerine koyduğum için genelde hiçbir zaman suyumuz azalmıyor veya tükenmiyor. Zaten bir su kaynağında yanaştığımız zaman işte Neşe'nin dediği gibi rüzgarlı ortam çok oldu. Dolayısıyla Tankoe denilen belediye marinası anlamında olan küçük barınaklara çok girdiğimiz için ve oralarda da hep su olduğu için Cardamena videomuzu da yine seyretmek isterseniz onun da linkini burada koyarız tekrar. Cardamena'da bu arada yangınla karşılaştık. Evet Cardamena'dan çıkışımız mecburi oldu birazcık. Herhalde bu senenin en bizi strese sokan, havanın çok sert olduğu, rüzgarın çok sert olduğu bir akşam şehri tahliye ettikleri için limandan çıkmak zorunda kaldık. Limandan çıktık Alarga'ya, demirimizi attık ve hani 30 knot'un üstünde hava yedik muhtemelen. Ve üstümüze duman kül yağdı. Çok stresli ve çok zor bir akşamdı bütün gerçekten. Bütün gece ateşli alevleri seyrettik. Cardamena'dan bu şekilde ayrıldık. Psarimos'a geçtik ama Psarimos'un ana limanı yerine arkadaki Vati koyunda demirgeledik Alarga'da. Aslında her şey ilk gün çok güzeldi. Sadece bir gece kaldık zaten. Bir gece kaldık. Sabah kalktığımızda sabah bayağı yuvarlanarak kalktık. Rüzgar Lodos'a dönmüştü. Hava durumu da öyle göstermiyordu aslında. Fakat sabah kalktığımızda işte Lodos'la beraber orası dalga almaya başladı. Çok fenaydı. Yani inanılmaz korkunç değildi ama hafif bir rüzgarda bile direkt içerisi ölü dalga alıyor olduğu için. Bir önceki gece Badem'i karaya götürdüğümde ufak bir tsunami yaşadım. Hava karanlık olduğu için normal gittik. Son derece süt liman, dümdüz denize. Tam botla işte kumsala yanaşmak üzereyken yanımdan bir kocaman dalga geçti. Tam o sırada ben de botla böyle yan kumsala yanaşıyor olduğum için böyle dönmeye başladığım anda o bot dalga geçti. İkinci dalga bizi alabora etti. Meğerse açıktan geçen bir gemi, neyse artık onun dalgası tam biz karaya yanaşırken geldiği için alabora olduk. Daha badem falan suya düştü resmen yani. Bu bir ders oldu. Bundan sonra karaya doğru giderken mutlaka arkadan bir gelen dalga malga ne kadar süt liman olursa olsun tüm düz denizde alabora olmayı başardık bademle beraber. Sonra badem bütün gece ıslak halı gibi koktu teknede. Evet. Islak kaldığı için. Çıkarılacak ders, denizde her an her şey olabiliyor yani. Dümdüz denizde bile hiçbir şey yokken alabora olabiliyorsunuz. Tedbiri elden bırakmamak en önemli ders bence. Psarimos'tan çok bir şey anlamadık. Denizi güzeldi. Akşamüstü çok keyifliydi. Keyifliydi, evet. Psarimos'tan Kalymnos'un Palainisos koyuna gittik. Orası çok sevdiğimiz bir koy. Geçen sene de gitmiştik. Geçen sene evet keşfetmiştik. Tonozlar
da bir gece geçirdik. Bir gece mi? İki Yok, gece mi? birkaç gece geçirdik. Birkaç gece Şimdi kaldık. araya Evet, zaman girince şimdi insan şey yapamıyor. Bir de 2-3 gece kaldık. Sonra gene Kalimnos'un ana limanına geçtik. Hava sert olduğu için bir hafta kadar mı kaldık? 3-4 gün mü kaldık? 5-6 gün kaldık. Orada Olcay ve Deniz vardı. Onlarla bol bol vakit geçirdik. Hatta Evet, çok... Aşkipel teknesi Bülent'le tanıştık. Doğru. Merhaba. Birileri denize gidiyor galiba. Komşu teknemiz Bülent. Denize gidiyor. Ho 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 ho. Benim için de serinle. Kalimnos'ta tanıştığımız arkadaşımız Bülent'le beraber akşam yemeğine geldik. Kalimnos'a içiyoruz. Kalimnos'a, evet. Evet, Kalimnos'a içiyoruz. Ya, yeni başlangıçlara. Evet, yeni başlangıçlara. Çirkin Kalimnos'u güzel insanlar güzelleştirdi. Çok güzel. Onunla çok güzel zaman geçirdik. Yeni yerler keşfettik, yeni dostlar edindik. Sonra bütün yaz boyunca Bülent'i böyle yalanarak bir şeyle seyrettik. Çünkü o Yunan anakarasına kadar gitti geri geldi. Evet, bu yaz yapmayı istediğimiz şeydi. Kısmetse işte önümüzdeki yaz. Denize geç çıkmak zorunda kaldık. O yüzden sert havada Ege'yi geçmek istemediğimiz için yakın adalara gezdik. Türkiye'ye yakın olmak istedik. Bu sene yapamadıklarımızı seneye yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Allah sağlık saat versin. Evet. En önemlisi. Kalimnos'un ana limanında bir hafta geçirdikten sonra Emborio'ya geçtik. Hatta sen ateşlendin. Evet, ben orada bir hastalandık. Tonoza bağlandık fakat rüzgar kalmayınca tekne kendi kafasına göre böyle salınıyor olduğu için tüm gece tonoza tık 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 vurduğu için siz o içeride onun böyle davul sesi gibi duyuyorsunuz. Ben ateşlerle yatarken Neşe de aynı şekilde rahatsız olduğu için uyuyamadığından kalkıp ben o halimle büyük şamandıra tekneye vurmasın diye bir tarafa usturmaçaları dizdim, bir tarafa botu koydum, bağladım hepsini ama yine de arada tıklamayı başardı yani. Neyse, o yüzden Emborio'ya giderseniz Alarga'da kalmak bence Ya evet, bu arada Tonoza bağlanmaktan daha mantıklı. Emborio geniş bir koy aslında. Koyun restoranlara yakın olan tarafında tonozlar var. Ama restoranların olmadığı daha bakir olan tarafında dip kum, Alarga'da kalınabilir. Bir dahaki sefere gidersek, evet vardı. Alarga'da kalmayı deneyeceğiz. Tonoz şeyi çok keyif vermedi bu sefer bize. Veya 2 tonoza birden bağlanmak lazım. Bir tonoza kıçtan bağlanacaksın, bir tonoza baştan bağlanacaksın. İkisine de gidip çarpmayacaksın. Biraz yer işgali ama. Yani. Sonra Leros. Leros çok sevdiğimiz bir ada. Leros'taki koyun adı neydi? Hirakampos. Hirokampos. Aşağıdaki köy. Orası da gayet tonozlar var. Korunaklı bir Aşağıda koy. demeyelim de doğu tarafında. Adanın doğuda, Türkiye'ye Güney. bakan tarafında. Güneydoğu. Güneydoğu, evet. Güzel bir koy. Lakke limanını da seviyoruz ama Lakke'nin içinde denize girmek istemiyorsunuz. Yani aslında deniz temiz ama niyeyse limanlarda daha bir denize girmek istemiyor insan. Hirokampos'ta bir gün kaldık. Bir gece kaldık. Bir gece kaldık. Hirokampos'tan Lakke'ye geçtik. Lakke'de yine Olcay ve Deniz'le buluştuk. Bu sefer Tanque'de yer bulabildik. Hava geçişi vardı. O hava geçişini limanda geçirmek istedik. Tabii şöyle bir avantajı oluyor. Bademi çıkarırken çok rahat ediyoruz. Leros'tan sonra yeni bir koy keşfettik. Leros'un en tepesine. Evet. Panteli'ye gitmek istedik aslında ama Panteli gene çok kalabalıktı. Pandeli deyince kızıyorlar. Pandeli kalabalıktı. Benim içime sinmedi. Aslında tam bulduk yerimize attık. Fakat neşe yok, ben burada durmak istemiyorum. Çok kalabalık. Yine üzerimize bir geçen sene başımıza gelmişti. Başkaları demir döşedi. Bir sürü şey yaşadık. Onu da linkini yine burada paylaşırız izlemek isteyen olursa. O yüzden oradan kalkıp Leros'un kuzeyinde küçük adacıklar var. O adacıklarla Leros'un arasında kalan Arkengelos denilen bir yere demir attık. Burada balık çiftlikleri falan var bol miktarda. Ama deniz pırıl pırıl tertemiz. Orada bir restoran da var. Videomuzda hepsini bunları anlatmıştık. İzlemek isterseniz. Bir gece kaldık. Çok keyifliydi ama. Orada da tonoz vardı. İsterseniz tonoza da bağlanabilirsiniz. Güzel, keyifli bir gece geçirdik. Gayet sessiz, sakin. Karadan erişim olmadığı için son derece az sayıda tekne vardı çevremizde sadece. Onun dışında son derece bakir bir çevre. Aslında orada 2 gece kaldık biz. Arkengelos'tan Patmos'un Grikos koyuna geçtik. Bu seneki aslında ilk keşfimiz. yeni keşfimiz olan ada. Patmos gerçekten çok güzel çok bir ada. Güzel. 2 ada gezdik yeni. İkisinden de çok çok memnun kaldık. İkisi de birbirinden güzeldi. Fakat yaptığımız videoda Patmos çok da fazla böyle arada kaynadı gitti. O ara şey oldu, bu Instagram'ın kapatılma olayları falan. Evet. Muhtemelen o şeyler de etkiledi. 2 ayrı bölüm yaptık ve 2 bölüm yapmış olmamıza rağmen. O bölümleri birleştirip tek bölüm şeklinde tekrar yayına koyabiliriz. Bilmiyorum ama yine linkini buraya Patmos videolarımızın koyarız. Eğer izlemediyseniz, izlemek isterseniz. Gerçekten güzel bir ada.
ada. Çok keyifli bir ada. Küçük bir ada. Biraz dini bir ada. Yani Hristiyanlıkla ilgili İncil'in yazıldığı ada olduğu için Hristiyanlar tarafından çok kıymetli. Bir kale şeklinde manastır var. Orası çok enteresan bir yer. Bir mağara var. Beni en çok etkileyen o adada adanın müzesi. Kaledeki müzeden bahsediyoruz. Kaledeki müzeydi. Çünkü kaledeki müzede 1453'te Fatih İstanbul'u fethettikten sadece bir yıl sonra Patmos Manastırı'ndan rahipler Fatih'i ziyaret ediyorlar ve Fatih onlara hediyeler veriyor ve Fatih'in bir tuğrası var. Padişah fermanı var. Ve Patmos Fatih'ten sonra gelen padişahlarca da korunan, kollanan bir ada oluyor. Ve ondan sonraki padişahların da fermanları var. Hatta Sultan Süleyman'ın da fermanı var. Osmanlı'dan kalan işte hediyeleri ve bu fermanları görebiliyorsunuz. Buradaki en önemli şey aslında atladığın Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fetheder etmez. 1454 yılında Patmoslar o kadar İleri görüşlü. Siyasi veya akıllıca yaklaşarak şey yapmışlar ya, Fatih Sultan Mehmet'le aralarını son derece iyi tutmuşlar ve dolayısıyla Osmanlı tarafından korunmuşlar. Osmanlı himayesine girmişler adamlar. Evet, ve rahat rahat vergilerini ödemişler. Rahat rahat yaşamışlar. Son derece akıllıca da hiç savaşmadan, sürtüşmeden. Evet. Bir yıl içerisinde sisteme ayak uydurmuşlar yani. Osmanlı'nın İstanbul'u fethinin geri dönüşünün olmadığını görmüşler. Bence çok akıllıca bir strateji. Güçlüye uğraşmayıp, zarar görmeyip ticaretini sürdürmüş, hayatını sürdürmüş, gayet güzel yaşamaya devam etmiş. Müzede böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Bu bana çok enteresan geldi. Bir de bana göre gördüğüm en minik mozaik tablo mozaik ya da şeydi. kitap kapağı gibi bir şeydi. Çok enteresandı. Ben mozaikleri çok seviyorum. Tunus'taki dünyanın en büyük mozaik müzesini de gördüm. İkincisi de Türkiye'de Antakya'daki mozaik müzesi muhteşem bir müzedir. Gezmiştim. Dolayısıyla mozaiklere karşı ekstra bir nasıl diyeyim ilgim ve sevgim var. O yüzden de bu minik mozaik beni çok etkiledi. Hatta yanına yaklaşana kadar bunun bir mozaik olduğunu anlamadım. Ne zamanki ekrandaki orada bir ekran vardı, LED ekran vardı. O ekranda gösteriliyordu nasıl yapıldığı. Güzel bir animasyon yapmışlar. Gerçekten Evet. ne olduğunu anlatıyordu, nasıl yapıldığını. O gözümü çarptığı için ne olduğuna bakarken onun bir mozaik olduğunu fark ediyorsunuz. Aslında belki de orada ekranda bir onunla ilgili bir bilgi ya da bir video olmasaydı dikkatimi çekmezdi kuvvetle muhtemel. Öyle geçerdim. O kadar küçük parçalarla yapılmış Evet. bir mozaik ki onun gerçekten mozaik Mikro. olduğunu anlamıyorsunuz yani. Mozaik gibi değil, gerçekten resim gibi ama bir mozaik. Küçücük parçalarla bir araya getirilmiş. Gerçekten çok çok güzel bir Çok etkileyiciydi. eserdi. Çok etkileyiciydi. Sırf onu görmek için bile Evet. gidilebilir yani. Ada çok güzel bir ada. Özellikle tepelere çıktığınız zaman bu Kale Manastırı'nın olduğu yerde adanın en tepesinde ve ada deniz atı şeklinde çok girintili çıkıntılı koylara sahip. Çok güzel Tepelerden manzaralar inanılmaz güzel manzaralar veriyor. Hakikaten büyüleyici bir ada. Tek adayla ilgili içimde kalan şey akşam ne Horas'ına gidebildik ne Scala'ya gidebildik. Bunu da Alarga'da- önümüzdeki sene Alarga'da yapacaklar kalınca, listemize ekledik. Alarga'da kalınca ve teknede badenin Evet. varlığı sebebiyle tekne iyi ve bademi uzun süre yalnız bırakamadığımız için akşam saatlerinde mecburen Bir de otobüs teknede olmamız saatleri gerekiyor. Evet. kötüydü. otobüs saatleri de kötüydü. Yoksa bademi satabilirdik. Bir de Patmos'la ilgili yine kötü olan bir şey. Bunu da videomuzda anlattık aslında. Buradaki Tanquay'in en büyük dezavantajı hemen önünde bir elektrik santrali olması ve mazotla çalışıyor muhtemelen elektrik santrali. Ciddi bir egzoz dumanı durumu var. Şu anda görüyorsunuz zaten tüten dumanı. Buradaki tekneler dumanı sürekli soluyorlar ve oldukça ağır da bir koku var. Söylüyorlardı. Geldik gördük. Doğruymuş. Yoğun bir duman var. Egzoz dumanı ve kokusu. Sürekli olarak bir dumana maruz kalıyorsunuz. O yüzden çok tavsiye edilebilir bir şey değil ama mecbur kalınırsa zaten. Ya da elektrik santralinin olduğu Uzak tarafa tarafa değil, doğru bağlanmaya olabildiğince çalışmak lazım. ne bileyim şehre doğru En güney tarafına bağlanmak. doğru, Tanquay'ın en şehre güneyine doğru. bağlanmak lazım. Boş yer bulabilirseniz tabii o da bir şey. Charter'cılar ilk çıkışta ve dönüşte yani çıktıktan bir gün sonra ve dönmeden bir gün evvel anladığım kadarıyla yoğunluklu bir şekilde Patmos'ta kalıyorlar. Belli günler daha kalabalık oluyor. Belli günler daha tenha oluyor. Videoyu seyrederseniz bununla ilgili doğru bilgiye Bilgi var. ulaşabilirsiniz. Patmos'tan sonra Arke'ye geçtik. Arke'ye geçtik. Arke de çok sevdiğimiz bir ada. Minnacık bir ada. Evet, Arke aslında küçücük. Çok da bir şeyin olmadığı ama kötü havalarda çok korunaklı güzel bir limanı var. Orası da en fazla 10-12 tekne alıyor. Ama sirkülasyon olan bir liman. Burada
10 botluk yer var. Fakat şu anda sadece 8 bot yanaşmış vaziyette. Biraz araları açık. Dün 30-31 knotları gördük. Son derece güvenli. Zaten kıçtan estiği için de çok etkilemiyor. İçeriye de dalga almıyor. O yüzden Arki Liman oldukça korunaklı bir liman. Patmos'a geri dönmek istiyorum. Grikos'tan çıkıp ilk kaldığımız değil, ikinci kaldığımız koy efsane. Agrio Livadi, ötekisi Grenao. Grenao olanı çok beğendik. Çünkü Agrio Livadi olanda sahilde parti vardı. Gündüz Ve boyunca çok oradaki kötüydü plajdan müzik. gelen çoluk çocuk gürültüsü Çok çığlıklıydı. perişan etti. Çok Akşamüstü halk gitti orada bir müzik sistemi kurup abuk subuk şarkılar dinleyip gecenin saat 1'ine 2'sine kadar müzikle bizi perişan etti. Dolunay vardı, çok güzel bir gece olmasına rağmen ne yazık ki sessiz bir gece yaşayamadığımız için gürültüden dolayı çok rahatsız olduk. Ondan Ertesi sonra sabah Livadi Grenao diye bir koya geçtik. Orada tek bir taverna vardı. Çok daha sakin bir koy. Yerleşim doğru dürüst yok. demir tutma bakımından güzel Müthiş. bir koy. Deniz çok güzeldi. Çok güzel bir gece geçirdik orada. Evet. Yine neredeyse dolunay diyelim. Çok güzel, çok sessiz, sakin, çok keyifli bir gece geçirdik. Patmos'a bir daha yolumuz düştüğünde kesinlikle o koyda daha fazla zaman geçirmek isterim. Bir de hem Scala'nın hem Hora'nın akşamını görmeyi çok isterim. Gecesini tecrübe edemedik ne yazık ki. Patmos'tan Arki'ye geçtik. Arki çok minnacık ama çok sevdiğimiz bir ada. Çok güzel ahtapot yapıyorlar, çok güzel kalamar yapıyorlar. Diyebilirim ki bu sene yediğimiz en güzel ahtapotu Nikolas'ta Arki'de yedik. Vallahi bilmiyorum, en son Simi'de yediğimizde... O da güzeldi ama bence Arki Gerçi evet, Nikolas'ta Simi'deki çünkü yediğimiz haşlamaydı, bu ızgaraydı. çok lezzetli. Lipsi ahtapotuyla meşhur bir ada. Geçen seneki videoda var. İlk başta çok burun kıvırdım ama çok sonra sevdiğim ciklet gibi olması ilk başta bana çok garip gelmişti. Fakat çok lezzetli. Bütün suyunu içinde tutarak evet. bir şekilde yapıyorlar. Çok lezzetli gerçekten o lipsi de, ahtapotu, hatta daha bile güzelini bizce. Arki'de de yiyebilirsiniz. Arki Nikolas'ın yerinde yedik. Şiddetle tavsiye ederiz. Arki'de bayağı 7-8 gün, belki 9 gün kaldık. Çünkü yine rüzgar vardı. Evet ya, çıkamadık. Mahsur kaldık. Yine çıkamadık. Orada çok güzel arkadaşlar edindik yine. Özlem ve Bülent'le tanıştık. O bek teknesi. O bek teknesi, yanımızdaki tekne bu sabah limana giriş yaptı. Dışarıda 4-5 metre dalga var deyince bugün çıkacaktık, vazgeçtik. Onlarla inşallah İzmir'e gittiğimiz zaman bir araya geldiğimizde kanasla oynayacağız. Onlar bize kanasla oynamayı öğrettiler. Gerçekten güzel, keyifli vakit geçirdik. Aslında bir gün gecikmemize de sebep oldular. Çünkü biz yola çıkacağımız sırada onlar Arki'ye geldiler, bağlandılar ve çok ciddi fırtına olduğunu, Samos'a doğru gitmeye çalışırlarken geri dönmek zorunda kaldıklarını söylediler. Biz o gün normalde çıkıp önce Leros'a geçecektik. Leros'a gitme işini bir gün erteledik ve o gün işte kanasla oynamayı öğrendik. Evet, ve unuttuk. Şu anda unuttuk, tekrar öğrenmemiz lazım. Buradan ama bence hatırlarız, hemen hatır. Bülent'e ve Özlem'e sesleniyoruz. Bize yeniden kanasla öğretin. Ertesi gün çıktık ve Leros'a geçtik. Evet. Bu sefer Lucky'de, Tanquay'de yer bulamadık. Hatta bayağı uğraştık ama bulamadık. Geri Demir'de döndük. kaldık. Demir'de bayağı yine 30-35 havaları 35. atlattık. Lucky'de yine birkaç gün kaldıktan sonra bu sefer yeni gördüğümüz adalardan biri olan Astipalya'ya geçtik. Astipalya gerçekten çok güzeldi. Aslında ada çok küçük bir ada değil. Fakat son derece çorak bir ada. Çok dar bir alanında yerleşim var. Gördüğümüz en çorak Yunan adasıydı herhalde. Yani tek bir bitki mi yetişmez? anladığım Yani bir tek sahillerde. Orta Ege'deki bütün adalar 3 aşağı 5 yukarı rüzgarın etkisiyle hep bu şekilde anlaşılan. Biz daha oraları yeni keşfediyor olduğumuz için seneye gittiğimizde daha çoraklarını keşfedeceğiz yani. Herhalde. Gittiğimiz birçok adada aslında Simi'nin büyük bir kısmı çorak, bir kısmı yemyeşil. Genelde yerleşimlerin olduğu yerler yeşilken veya rüzgara ters kalan, rüzgar altında kalan yerler daha yeşilken hiçbir ağaç, yani hiç tek bir ot yoktu ya. Yani ağacı geçtim. Ama işte makilik bile yoktu kaç gün kaldık? 12 gün. 12 günün 12, 11 gününde durmadan esti yani. Evet. Bir tek Livadi diye bir yerleşim yerleri var. Tek yeşil yeri orası zaten. En son geceyi de orada geçirdik. Ama Astipalya'da gerçekten çok keyifli ve çok güzel bir ada. Özellikle akşamları çok rüzgarlı ve keyifli. Oranın da kalesi çok etkileyici. Çok güzel bir kalesi var tepede. Çok güzel bir kalesi var. Çok yel değirmenleri çok güzel. Evet, kalenin dış duvarları evlerden yapılmış ve evlerin pencereleri aslında kalelerin burçları gibi. Burçları demeyelim de nişangahları gibi. O pencerelerden ateş ediliyormuş resmen yani.
Çok enteresandı. Biz bunu bilmediğimiz için başta bayağı kaçak yapı yapmışlar zannettik. Meğerse kalenin özelliği oymuş. Evlerin duvarları kalenin dış duvarlarını oluşturuyor. O bakımdan da bugüne kadar gördüğümüz kalelerden çok farklı ve çok enteresandı. İçinde de 2 tane şapel vardı. Mavi beyaz. damlı. Çok güzel görünüyorlar. Çok güzel. Özellikle ışıkla güneş batışında çok güzel görseller. Bunların hepsini elimizden geldiği kadar güzel güzel çekmeye çalıştık ve derleyip toplayıp bir video haline de getirdik. Bunu da linkini yine koyarız buraya. Bunun dışında bol bol yedik içtik. Bunları da sizle paylaştık. Sürekli neye ne kadar ne verdiğimizi de yazmaya çalıştık. Genel olarak Astapalya'da da çok güzel arkadaşlar edindik. Evet. 12-13 gün kalmak durumunda kaldık rüzgar yüzünden. Tekne komşularımız o kadar şekerdi ki bu 12-13 gün bizim için çok keyifli geçti gerçekten. Hep birlikte yemekler yedik, plajlara gittik. Astapalya'dan ayrılıp yangınlarla ayrıldığımız adaya Kosa Kardemena'ya geri döndük. Alarga'da kalıp günlerce limanda yer boşalır mı diye bekledik fakat yer boşalmadığı için Alarga'da kalmaya devam ettik. Evet. Bütün orada kaldığımız kaç? Gene, yine 5-6 gün kaldık evet, galiba. Bu 3 gün üst üste non-stop 30-35 havanın bastığı 3 günü geçirmek durumunda kaldık. O da bizim için enteresan bir tecrübe oldu. Her şey bir tecrübe. Önlemlerinizi alıp elinizden geleni yaptığınız zaman bir şekilde alışıyorsunuz. O havanın o basmasına da alışıyorsunuz. Ama bu sene neler seyrettik ya. 45-50 havaları gören insanlar var. 50 Evet. havada falan öyle Evet. O kadar alışabileceğimizi hem zannetmiyorum alışabiliyor hem de ama bilmiyorum yani alışmak demirde, istemem de yani. o havada demirde falan kalmak bilmiyorum. Daha evvel yaşamadığımız bir şey olduğu için Evet. güvenli mi değil mi bilmiyorum. Ablan geldi bu arada Kardemena'ya. Evet. Yine şeye bir Sürpriz. güzellik Hem olarak. ablam sonra da Pınar. Ayşegül bir gün kaldılar, Ayşegül'le Uğur. O Geldi, be- onlar beş günübirlik saat, geldiler. Onlar evet. kaldılar gerçi. Kos'un merkezinde kaldılar ama bizi ziyarete 5-6 saatliğine geldiler. Çok keyifli vakit geçirdik. Sonra ertesi gün Pınar geldi. Pınar bir gece kaldı teknemizde. Evet. Kardemena'dan çıktıktan sonra Tilos Adası'na geçtik. Evet. Yine geçen sene gezdiğimiz adalardan birisi. Bu sene Tilos'ta çok fazla bir şey yapmadığımız için bir şey çekip de video olarak paylaşmadık. Ama geçen seneki videomuz, buraya yine linkini koyarız. Onu da izlemek isteyen olursa. Tilos'ta son derece güzel, keyifli ama son derece sessiz, sakin, küçük bir ada. O kadar sessiz, sakin ve ışık bakımından da çok ışık kirliliği olmayan bir yer ki şey diye geçirdik aklımızdan. Keşke meteor yağmurunda burada Evet. olsaydık. O zaman gökyüzünü çok daha güzel seyredebilirdik. Her yıl 12-14 Ağustos gibi aslında biliyorsunuzdur bir meteor yağmuru oluyor. İzlenebiliyor Türkiye'den de gayet güzel bir şekilde. İnşallah seneye denk getirebilirsek Tilos veya Tilos gibi ışık kirliliği olmayan bir yerde denk getirmek istiyoruz. Tilos'un cüce filleri önemli. Evet. Bunu geçen seneki videomuzda anlattık. Cüce fillerle ilgili bir müze var. O müzeyi gezdik. Tilos'tan sonra da geri döndük. Önce Simi'de yine Panormitis, sonra Panormitis'te Pedi. kaldık. Çıkış işlemleri için tekrar Pedi'ye gittik. Pedi'de teknemizi Kendimiz bırakıp yaptık. yine çıkış işlemleri için merkeze gittik. Hatta Pedi'de yine Karşılaştık. Şefika ve İlknur, onlarla da işte az evvel bahsettiğimiz Astipalya'da tanıştığımız arkadaşlarımız. Çok güzel Pedi'de bir restoran keşfetmemizi sağladılar. Evet, müthişti. Adını hatırlıyor musun? En oranın? favori restoranlarımdan biri artık. Adını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ama yine Hatırlamıyorum. buraya şeyini koyarız. İsmini ve eğer rezervasyon yaptırmak isteyecek olursanız telefon numarasını koyarız. Orada da son derece hesaplı ve son derece Evet, lezzetli. yani Hem ahtapot şaşırtıcı. hem kalamar hem yani ne yediysek Evet. hepsi birbirinden lezzetliydi. Çünkü Simi'nin şöyle bir problemi var. Oldukça turistik ve yediğiniz şeyler vasat ve pahalı. Ama bu bahsettiğimiz yer gerçekten lezzetli ve fiyatlarda gayet uygun. Bu anlattığımız süreçte aslında yaklaşık 70 gün geçti. 70 günün sonunda başladığımız noktaya Marmaris'e geri döndük. Ağustos sonundan beri de şu an dediğimiz gibi 25 Eylül bugün. Aslında Bir aydır da bir aydır evdeyiz. evdeyiz derken Türkiye kıyılarını geziyoruz. Bir hafta çıkıyoruz. 3-5 gün Marmaris'e geri dönüyoruz hava durumuna göre. Genellikle Göcek yönüne doğru gitmeyi tercih ettik. Ekincik. Orada Küçük Semizce diye çok sevdiğimiz bir yer var. Oraya gittik. Orada kaldık. Misafir ağırladık. Marmaris'in çıkışında Kadırga diye bir koy var. Orada kaldık. Kuzenlerimizi ağırladık. Evet, benim kuzenim geldi gitti. Neşe'nin kuzeni geldi gitti. Son dönemde de bu şekilde vakit geçiriyoruz. Fırsat buldukça denize çıkmaya devam. Yeni videolar sanıyorum biraz ara vereceğiz. Yani yeni video bundan sonra artık denizle ilgili pek olamayacak herhalde. Eğer Önümüzdeki yaza kadar ne yazık ki. seyahat edebilirsek seyahatle ilgili daha evvel yaptığımız gibi kış aylarında paylaştığımız, gezdiğimiz, gördüğümüz yerler olursa onları paylaşmaya gayret edeceğiz. Daha önceden derleyip yayınlayamadığımız gezilerimizi yayınlarız muhtemelen. Çektiğimiz de derleyemediğimiz diyeceğiz. Evet, çekimlerini yaptığımız. Çekimlerini yaptığımız ama montajlarını montajlarını Burak'ın bir türlü yapamadığı. Ayrıca bir de yine
evvelden montajlayıp yayınladığım fakat işte sesinden memnun olmadığım, teknik olarak çok da memnun olmadığım şeyleri de böyle düzenleyip tekrar yayına koymak gibi bir şey de planlarımız arasında. İnşallah güzel şeyler yapabiliriz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.